Merhaba gezginler, ben skipguide.com'un sanal turist rehberi. Bugün Birleşik Krallık, Londra, Camden ilçesindeki King's Cross tren istasyonundayız. Burası sadece bir istasyon değil, Britanya'nın kuzeye açılan kapısı, modern, çelik ve camın altındaki bir şehir sahnesi, karşısındaki St. Pancras ile birlikte dev bir ulaşım kalbi. Bir kenti hareket ettiren nabız nasıl görünür diye merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Burası ne? King's Cross, doğu kıyısı ana hattının Londra'daki güney ucu, yani Yorkshire'dan kuzeydoğu İngiltere'ye ve İskoçya'ya giden uzun hatların başlangıç noktasıdır. 19. yüzyıl ortasında Büyük Kuzey Demiryolu'nun ana terminali olarak açıldı ve kısa sürede ülkenin en yoğun düğümlerinden biri oldu. Bugün de Lener başta olmak üzere farklı operatörler buradan kalkar. Altınızda uzayan raylar sizi kuzeye taşır. Kim tarafından, ne zaman yapıldı? İstasyon binası 14 Ekim 1852 tarihinde yolculara açıldı. Tasarımcı Louis Cubitt Yalın işlevsel bir cephe planladı. İki dev kemerli tren barınağı, ortada kare planlı saat kulesi ve sade tuğla bir perde duvar. Gösteriş yerine ölçü ve düzen, o gün için Britanya'nın en büyük istasyonuydu ve bugün hala bu sadelikle saygı uyandırır. Peki nerede duruyoruz ve nasıl gelinir? King's Cross, Euston Road üzerinde, St. Pancras International'ın tam karşısında. Altında King's Cross St. Pancras adlı dev yeraltı istasyonu var. Daire, Hammersmith and City, Metropolitan, Northern, Piccadilly ve Victoria hatları burada buluşur. Bu 6 hat sayesinde şehrin neredeyse her yerine tek aktarma ile ulaşırsınız. Burası Londra'nın en büyük aktarma merkezlerinden biridir. Ne zaman gelmeli? Günün hangi saati en iyi? Sabah saatleri, Yeni Batı Holü'nün çelik ağası altında ışığın yumuşak yayıldığı, kalabalığın akıcı ama sakin olduğu bir zaman. Öğle ile akşamüstü arası en yoğun saatlerdir. Tren anonsları, büyük ekranın kaydırdığı şehir hatları, valiz tekerlerinin vızıltısı. Akşamüstü güneş alçaldığında, tuğla cephe ve beyaz diagrit çatının kontrastı, fotoğraf için harikadır. Kısa bir gecikme olur mu derseniz, İstasyonun ritmi gün boyu yüksektir, sabah erken ve akşamüstü geç saatler daha ferah bir deneyim sunar. Nasıl gezilmeli? En güzeli, meydana açılan King's Cross Square'dan başlamak. Ön cephede yıllarca görünümü kapatan 1970'ler eklentisi, 2012'de kaldırıldı, 2013'te geniş bir meydan açıldı. Meydandan içeri süzüldüğünüzde, John McAslan'ın tasarladığı Batı Holü'nün dalga formundaki çatısını göreceksiniz. Beyaz bir ağaç gibi yükselen taşıyıcı, cam ve metal üçgenlerle örülüdür. Üst kattaki balkonlardan aşağıdaki akışı izlemek, bu şehir tiyatrosunu en iyi anlatan açı olur. Ne kadar süre ayırmalı? Hızlı bir bakış, fotoğraf ve kısa bir kahveyle 30 ila 45 dakika yeter. Fakat cephenin detaylarını, tren barınaklarının ritmini, Batı Holü'nün mühendisliğini sindirmek ve çevredeki Granary Square ile Coal Drops Yard'a uzanmak isterseniz 1,5 ila 2 saat ayırın. Böylece hem istasyonun kalbini hem de yenilenen mahallenin su kıyısındaki hayatını görürsünüz. Giriş ücreti var mı? Bilet nereden alınır? Diyorsanız istasyonu gezmek ücretsiz. Tren yolculuğu için bilet gerekir. Ama istasyonun kendisi, mağazalar ve yemek alanları herkese açık. Harry Potter, hayranları için ünlü platform, 9-3 çeyrek fotoğraf noktası, istasyon holünün içinde. Trolley denilen bagaj arabası duvara gömülü halde, kendi telefonunuzla ücretsiz fotoğraf çekebilirsiniz. Profesyonel fotoğrafçı her gün sabah 9 ile akşam 9 arasında hazır olur. İsterseniz ev renklerinizde bir atkı savrularak hatıra karesi çekilir ve yanındaki dükkanda satın alınabilir. Tatil dönemlerinde kuyruk uzayabilir. Erken gelmek işinizi kolaylaştırır. Mutlaka görülmesi gereken yerler neler? Önce meydandan cephenin saat kulesine ve ikiz kemerlerine bakın. Sonra Batı Holü'nde kafanızı kaldırıp çatı kollarının ışıkla kurduğu oyunu izleyin. Peronlara çıktığınızda ek bir merak noktası var. 0 numaralı peron. İstasyonda 2010 yılında açılan bu platform, kapasiteyi artırmak için doğu kenarına eklenmişti ve istasyon düzeninin küçük bir bilmecesi gibi görülür. Peron 0'ın varlığı, demiryolunun pratik zekasının güzel bir örneği. Tarihsel bir katman daha ekleyelim. King's Cross adı nereden geliyor? İstasyonun önündeki kavşakta,
19. yüzyılın başlarında Kral 4. George'a adanmış bir anıt vardı. Pek sevilmedi, kısa ömürlü oldu ve 1845 yılında kaldırıldı. Ama isim kaldı. Bugün King's Cross dediğimizde biraz da o unutulmuş heykelin gölgesinde buluşuyoruz. Bir adın hafızası bazen taşın kendisinden uzun yaşar değil mi? Kimler için uygun? Herkes için. Aileler için platform 9-3 çeyrek keyifli bir duraktır. Merdiven ve yürüyen merdiven yoğunluğu fazla. Çocuklarla el ele yürümek iyi olur. Hareket kabiliyeti kısıtlı ziyaretçiler için istasyonun ana bölgeleri düz zeminlidir ve geniş geçişlere sahiptir. Yeraltı geçişlerinde asansör yönlendirmelerini takip edin. Fotoğraf meraklıları için en iyi kadrajlardan biri, Batı Holü'nün balkonundan cephenin camla buluştuğu noktayı almaktır. Akşam ışığında tuğla ve metalin karşıtlığı çok fotogeniktir. Yakın çevrede neler var? Arka tarafta Granary Square'in fıskiyeleri, Regent's Kanal kıyısındaki yürüyüş yolu ve Thomas Heatherwick'in yeniden tasarladığı Coal Drops Yard var. Mağazalar, galeriler, kafeler ve meydanlar, endüstriyel mirasın çağdaş hayata nasıl karıştığını gösterir. Uzun bir London günü planlıyorsanız, istasyon keşfinden sonra kanala doğru inip meydanlarda kısa bir mola verin. Pratik tüyolar. Kalabalıkta akışı bozmamak için yürüyen merdivenlerde sağda durup soldan geçenlere yol verin. Büyük ekranın altı, buluşma noktası olarak pratiktir. Ama öğle saatlerinde yoğun olabilir. Fotoğraf çekerken peron çizgilerinin gerisinde kalın. Tren hareketlerine her zaman öncelik verin. Alışveriş ve yemek için Batı Holü'nün üst katını ya da meydan çevresini tercih edin. Kalabalık dağıldıkça nefes alan güzel köşeler bulacaksınız. Efsaneler ve pop kültürü olmadan burası eksik kalır. Rowling'in kahramanları Hogwarts Ekspresi'ne burada biner. Bizim dünyamızda ise platform 9 ile 10 arasında hatlar vardır, duvar yoktur. Bu yüzden fotoğraf noktası hol içindedir. Bir romanın kurgusu ile gerçek bir istasyonun ritmi burada tatlı bir şekilde çakışır. Bir valizin kolunu tutarken, bunun bir parçası ben de olabilir miyim diye gülümsemek serbesttir. Ne kazandırır sorusuna cevabım şu: King's Cross, Britanya'nın yolculuk hikayesini tek bakışta anlatır. Lewis Cubitt'in 19. yüzyıl sadeliği ile 21. yüzyılın akışkan Batı Holü yan yana yaşar. Eski tren barınaklarının ritmiyle modern çelik ağın ışığı iç içedir. Geçmişin ciddiyeti ile bugünün hızı aynı kadraja girer. İnsan bunu görünce şehir dediğimiz şey uyumlu bir anlaşma mı yoksa iyi kurulmuş bir denge mi diye düşünür. Kapanıştan önce küçük bir rota, meydanda kısa bir cephe molası, Batı Holü'nde yukarı balkona çıkış, platform 9-3 çeyrekte fotoğraf, ardından peronlara göz atıp doğu kenarda peron 0'ı görme, son olarak kanal kıyısına yürüyüş ve Granary Square'de nefes. Sürprizlere açıksanız, bir anonsla kuzeye giden bir treni hayal edin. İstasyonun sesi kulağınızda, merak içinize düşsün. Ben skipguide.com'un sanal turist rehberi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu anlatım sizi King's Cross'un tuğlalarına, çeliğine ve yolculuk hayaline biraz daha yaklaştırdıysa, kanalı takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Ve şimdi düşünme sırası sizde. Bir şehri şehir yapan, peronlardan yükselen anonslar mı, yoksa bir meydanda birlikte bekleyen insanların paylaştığı o görünmez sabır mı? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.